Türkiye'de tekstil sektörü büyüyor. Evet, büyüyor. Aslında bir taraftan teknolojik anlamda gelişiyor da. Ama Türkiye'deki tekstil sektörünün büyümesinin temel sebebi Türkiye'deki iş gücü fiyatının düşmesi. İşçiliğin düşük olması. Ucuza çalışıyoruz. İnsanlar çalışmak zorunda. Örneğin sigortasız 7.000-8.000 TL'ye çalışabiliyorsunuz ama sigorta yaptığınız zaman hemen asgari ücretle sigorta oluyor. Ben de şu an sigortamı yapamıyorum. O 12 saat mi oluyor? 8.30-7.30 arası çalışıyoruz. Tam gün buradayız. Yani evimiz burası. Bu standart bir çalışma saati. O saatin dışında mesai ücreti olur. Atıyorum 7.30'dan sonra 10'a kadar çalışırsan 2 saat sana mesai ücreti yazılır. Hiç kimse diyemez ki şurada çalıştığım parayla geçinebiliyorum. Bu değil yani, yaşamak bu değil. Bu değil. Mesela pandemide burada intihar eden arkadaşlarımız oldu bizim. İntihar ettiler ya. Sabah evlerinde aileleri ölülerini kaldırdı. Eren Konfeksiyon. Maaşlar tek bordrodan SSK primleri aldığınız maaştan yatmaktadır. Kocaeli Kırıcı. Radyo 2000. Sonbahar damlardı damlarımıza. Biz seninle sarardık. Aydınlansın diye şu kirli gözler. Biz durmadan saçırdık. Aydınlansın diye şu kirli gözler. Biz durmadan saçırdık. Vallahi tekstil sektörü pek iyi anlatılacak bir tarafı yok. Hani çok yorucu ve beyin olarak yoran bir meslek. Kafayı çok yoran bir meslek. Saati uzun olduğu için pek aklıma iyi bir şey gelmiyor yani. Ha, çalışıyorsunuz. Ay başında bir maaşınızı alıyorsunuz düzenli bir şekilde. Sigortanız ödeniyor. İşte eğer işveren dalavere yapmazsa öyle, yani pek iyi yönü yok diyebilirim yani. Günü kurtarmak diyelim. Başka bir şey yapma şansı yok yani. Asgari ücretin kaç dolar olduğundan yola çıkarsak, işte bunu diğer Çin gibi, Hindistan gibi ülkelerle kıyaslasak aslında Türkiye'de tekstilin neden büyüme gösterdiğini, kayıt dışılığın neden arttığını, işte büyüme buradan gösteriyor. Kayıt dışılık artıyor, büyüyor çünkü iş gücü ucuzluyor. Her geçen gün de ucuzlamaya devam ediyor çünkü. Her geçen gün fiyatlar alıyor, ekonomik sıkıntılar yükseliyor, fiyatlar yükseliyor. Hiçbir şey çözülmüyor yani, hiçbir problem çözülmüyor. Çözülmediği için de Türkiye'de büyük markaların için cazip ülke haline geliyor. Şöyle söyleyebiliriz, benim öngörüme, benim düşünceme göre İstanbul'da eğer kayıtlı 10 atölye, 10 firma varsa benim gibi tekstil olarak, bunun 7 tanesi en az 6-7 tanesi zaten kayıt dışı çalışıyor. Vergisiz çalışıyor. Aslında burada devletin de bir zararı var. Aslında devlet bu büyük firmalara bir dur diyebilse hem biz devlete vergimizi verebileceğiz, hem ülkemizin gelişmesi, daha iyi yerlere gitmesi için hem de kendi geleceğimiz için. Ama ne yazık ki burada müdahale, yani denetim olmadığı için malum bu şekilde çalışmak zorundayız. Mesela Türkiye'den çekilen bazı markalar yavaş yavaş el altından piyasayı yoklayıp giriş yapıyorlar mesela. Hani üretim aşamasında giriş yapıyorlar ama mesela. Mesela yatırım yapmıyorlar. X yatırımcı firmayla anlaşma yapıyorlar. X bir Türk firmasıyla üretim yapan, işçiliğini gene satan firmayla bir anlaşma yapıyor. Sadece burada bir ofis, bir masa, bir bilgisayar koyarak sadece anlaşma yapıyor. Bu işi takip edecek bir eleman ya da 2 elemanla bütün meseleyi çözüyor. Yani gelip burada şu anlaşılmasın. İşte Benetton geldi burada fabrika kurdu falan, öyle bir mesele yok. Ofis kuruyorlar.
Tamamen ofis üzerinden bu işler artık dönüyor. Bugün Tekirkent'teki kulenin içine girin. Bakın bütün dünya markalarının ofislerini bulabilirsiniz orada. İşte bir iki masa, bir iki bilgisayarla bu işi çözüyorlar artık. Ben diyor üretmiyorum ki diyor. Üretici işte Ahmet Tekstil, Mehmet Tekstil. Ben diyor ofisim var diyor, git diyor sorununu onunla çöz diyor devlete ya da X kuruma. İşte kayıt dışı aslında o yüzden tam tepeden başlıyor. Aslında ürünün başlayıp bittiği nokta burası. Ama hiç bilinmeyen, hiç konuşulmayan yerde burası. Yani inanın şu ürünler çıkana kadar çok süreç geçiyor. Yani çok emek sarf ediliyor. Atıyorum çok ünlü bir marka. Bunu o kadar uyguna mal ediyor ki aslında. Bu ürün mağazaya gidene kadar etiketi o kadar şişiyor ki. Yani siz daha uygun almanız gerekirken bunu çok pahalıya satın alıyorsunuz. Yani çok şişiriliyor fiyatlar. İnanılmaz şişiriliyor. Yani bu en baştan beri yani. Hani bu kumaş alındığından, iplik alınmasından bu yana kadar, mağazaya girene kadar. Çok uygun olması gerekirken yani 5 katı 10 katı fiyatla satılıyor. Yani o yüzden ben gerçekten tüketiciye de çok üzülüyorum ama şu anda üreticiye de çok üzülüyorum. Şimdi herkesin bildiği firmalar var yaygın olarak. Bu firmalar bu X kişilere belirli modeller verir. Ben bu ürünü isterim der. 5.000 tane, 10.000 tane isterim der. O X kişi o ürünü alır, kumaşını hazırlar, keser, getirip benim gibi yerlerde diktirir. Aynı zamanda X kişinin çalışmış olduğu imalatçıya yani işin sahibine, o büyük şirketlere onların da kontrolcüleri gelir aslında. Ara ara işleri kontrol ederler. Aslında işlerin nerede dikildiğini, nasıl diktirdiğini çok iyi bilirler. Ama bunu o şekilde yansıtmazlar. Çünkü işlerini görüyorlar. Onların işleri yapılmış oluyor. Bu da büyük şirketlerin işine geliyor. Bizler birer aracı gibiyiz. Biz onların işlerini görürüz. Onlar daha lüks ve da daha güzel bir hayat devam ettirirler. Biz sadece onlar için çalışıyor gibi gözüküyoruz. Aslında bir nevi öyle de diyebiliriz. Böyle bir şartlarda nasıl güvenceli hissedebilirsin ki kendini? Halledemezsin çünkü karşındaki iş yaptığın, kağıt üzerinde iş yaptığın firmalar hiçbirisinin ne olduğunu düşünmüyorum. Sadece yıl sonu kar marjının yüzde kaç büyüdüğüne bakıyorsun. Sen aylık hesap yaparken o 10 yıllık plan yapıyor. Çünkü senin 10 yıllık plan yapma şansın yok. Ama o yapabiliyor. O yüzden güvenceli hissetme şansı yok. Yarın Çin'de ya da Hindistan'da ya da başka X bir ülkede işçilik ucuzladığı zaman bakın göreceğiz. Türkiye'de tekstil sektörü büyüyor, küçülüyor. Çünkü biz şunu üretmiyoruz, biz teknoloji üretmiyoruz. Biz emek satıyoruz. Biz aslında bir şey üretmiyoruz, biz sadece emeğimizi satıyoruz Türkiye olarak. Bir gelecek kaygımız var. Yani hayat şartları zor, yaşam zor. Yaşam koşulları çok güçleşti. Alım gücü düşmedi. İnanılmaz düştü. Hiç alınmayacak seviyeye geldi. Çünkü alamıyoruz. Yani en ufak bir şey yani 3 TL'lik bir şeyin 6-7 katı olması hayatı ister istemez olumsuz etkiliyor. Gelecek kaygısını yaratıyor. Artık her şeyden vazgeçmiş. Sadece günümüzü kurtarmaya çalışıyoruz. Yani ileri dönük bir şeyler planlamak yerine günümüzü kurtarmanın gayesine düştük. Tekstilde çalışmak, çorbanı kaynatmak demek. Daha başka bir şey beklemezsin. Sadece giderlerimi karşılayayım, çorbam kaynasın. Bu. Başka çok bir şey beklemek hayalcilik olur yani. İşte tek başıma çalışayım da bir ev alayım, bir araba alayım zor yani. Nedir? Kimseye muhtaç olmadan yaşamak mı diyelim artık. Bunu şöyle de net söyleyebiliriz. Mesela sigortası var, işçi çalışıyor senin yanında. Sigortasını ödüyorsun. Bir süre sonra geliyor sana şunu söylüyor. Benim sigortamı iptal et. Sigorta primi ne kadar?
İşte 1500-2000 civarı, tam şu an rakam net aklımda değil. Bunu bana öde diyor. Elden bana verdi. Niye diyorsun, hani sen sigorta bak yarın sağlık sorunu çıkar bilmem ne. Geçinemiyorum diyor. Ve bir de diyor beni sigortadan çıkış yaparsan diyor, ben işte 1000 lira 1500 lira civarında işsizlik maaşı alırsam diyor, otomatik ben aylık 3-4 bin lira en azından bir süre ekstra bir gelir elde edecek. Artı mesela mesai. Yani mesela diyorsun ki mesai kalalım diyorsun. Mesela biz bu sektörde işçilik yaptığımda ustalar bize mesai var dediğimiz yok kalmayız falan diyorduk hani. Ama şimdi mesela mesai var dediğimiz zaman kalıyorlar, itiraz ettiler. Bazı insanlar hatta kendileri özellikle mesai kalmak için yanımıza geliyorlar. Ben bu akşam 2 saat çalışayım ya da pazar günü çalışayım. Çünkü şöyle normal aldığı yevmiyeyi 2'ye katlayacak. Bir gün çalıştığı bir pazar günü mesela. Bugün ortalama günlük yevmiyesi 250 TL ise bir pazar günü çalışıp 500 TL alacak. 4 pazar çalışırsa 2000 TL. Patronum bile bilir. Var mı bu hafta iş diyorum. Yok. Bana telefon gelirse ben giderim diyorum mesela. Kalkıp başka yere yevmiyeci olarak gidiyorum. Niye? Çünkü yetişmiyor. Yetiştiremiyorum. Yani kızımın masrafları, evimin masrafları yetiştiremediğim için insan dinlenmek, tatil yapmak istemez mi? Artık İstanbul içine çıkamıyoruz. Bırakın tatili. Tatil olayı unutuldu. O bizler için değil. İstanbul içi kalkıp bir ulaşıma binip Beşiktaş'a gidemezsin. Taksim'e gidemiyorsun. Fiyatlar uçuk. Gidip orada aç susuz sadece oturup gelemezsin. Yani her şey bir maddiyata bağlandı. Nefes almak bile maddiyata bağlı. Hatta akşamları zaman zaman başka yere saat başı çalışmaya gidiyordum 7.30'dan sonra. 12'ye kadar gidip başka yerde çalıştığım da oluyor. 12 saatten fazla. Benim pazarım bile yok. Bu bayramda 3 gün evde dinlendim. Onun dışında yok öyle. Ben 60 yaşından sonra emekli olacaksam 10 senelik emeklilik almasam da olur. Benim pek bir ihtiyacımı karşılamaz. Şöyle düşünüyorum. 30 yıl çalışacağım. Evet 30 yıl 2'şer bin lira veya 1500 lira fazla para alacağım. En azından hayatımı daim ettirebiliyorum. Bu daha ağır bastığı için sigortasız çalışmak daha mantıklı geliyor. Kayıt dışı çalışmak şöyle yani sen çalışmıyorsun. Sadece paranı alıyorsun, gidiyorsun ama devletle hiçbir alakan yok. Sigortan yok, hiçbir hakkın yok. İzin günlerin yok. Yani hani ne derlerse onu kabul etmek durumundasın. Yani durumundasın. Yapacak bir şey yok. Ama mecburuz yani. Mecburuz bu şekilde çalışmaya. Ama şunu yapabiliyoruz, evet. Bu ülkede insanlara hak arama kültürünü öğretebiliriz. Ya ben bunun pratiğini yaşadım. Öğretebiliriz yani, bunu becerebiliriz. Eğer bunu becerirsek birçok sorunu böylece çözebiliriz.